Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala Hazretlerinin kelamı olamayacağını iddia eden insanlar, Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki çelişkiler üzerinden bunu ispatlamaya çalışıyorlar. Ki yaptıkları yöntem doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bir çelişki varsa Allah Teala'ya aidiyetinde sorun olur. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin kelamında bir çelişki olmamasını bekleriz. Bunu yaparken birçok iddia dile getiriyorlar. Bu ayetle bu ayet çelişiyor, şu ayetle şu ayet birbirine uymuyor şeklinde. Biz bu iddialardan bir tanesini bu videoda konu alacağız. Nisa suresinin 78. ve 79. Ayet-i kerimelerindeki çelişki iddiasını inşallah inceleyeceğiz. Tabii iki metin arasında çelişki var diyebilmek için kontrol edilmesi gereken hususlar var. Bunları bir videomuzda anlatmıştık. İnşallah o videonun mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum, tavsiye ediyorum. O videoya bakarak daha sonra bu videoyu izlerseniz daha faydalı olacaktır. Evet, öncelikle ayet-i kerimeye bakalım. Şimdi bu baş kısmı zaten bizim bu videonun konusu değil. Buradan devam edeceğim. Ve in şayet tusibhum, onlara isabet ederse, hasenetün, iyilik. Yekulu, şöyle derler. Hazihi, yani bu hasene, min indillah, Allah'tandır. Ve in tusibhum, eğer onlara isabet ederse seyyiyetün, bir kötülük. Yekulu, derler ki hazihi min indik. Bu senin yüzündendir, sendendir. Kul, Habibimdeki küllün, yani ister hasene olsun ister seyyi olsun, küllün, hepsi min indillah, Allah'tandır. Yine ayet-i kerimin devamı var. Orayı da okumayacağım. Video çok uzamasın diye. Bu ifade, yani küllün min indillah ifadesi ile bu söylenenin çeliştiğini söylüyorlar. Nedir o ikinci ayet? Ma asabeke min hasenetin, bir hasene, sana isabet eden bir hasene, feminallah, o Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiyetin, sana isabet eden bir seyyiye, kötülük ise femin nefsik, o sendendir. Şimdi Allah Teala Hazretleri hepsi Allah'tandır buyurdu. Burada ise hayır, seyyiye sendendir buyurmuş oldu. Dolayısıyla burada çelişki var deniyor. Şimdi ben meseleyi iki türlü ele alacağım. Birincisi, tefsir bilmeden, Arapça bilmeden sadece akılla bu çelişki iddiasına dört şekilde itiraz edileceğini düşünüyorum. Bir Japon'a gidilse, bak kardeşim, bu Allah Teala'ya ait olduğu iddia edilen bir kitap. Burada iki tane metin var ve biz bu iki metnin çeliştiğini düşünüyoruz deseler, o Japon'un kanaatimce dört tane itirazı olacaktır. Bu dört itirazı konuşacağız. Bir de yani biz bu ayetleri nasıl anlıyoruz? Burada çelişki var mı? Kendi yorumumuz, kendi anlayışımızı aktaracağız. Şimdi öncelikle tekrar atıfta bulunuyorum. Çelişki var diyebilmemiz için mutlaka bakılması gereken şartlar var demiştik. O videoda uzun uzun anlatmıştık. Yani kendi reklamımızı yapıyor gibi düşünmeyin. Şimdi burada baktığımız zaman tusibhum ifadesi var. Burada ise esabeke ifadesi var. Şimdi hüm onlar demek. Onlara isabet ederse. Burada ise sana isabet ederse'den bahsediliyor. Burada mefuller farklı. Mefuller farklıysa burada çelişki iddiasında bulunmak ancak burada mefullerin aynı olduğu iddiasıyla beraber mümkün olur. Dolayısıyla birincisi, burada her ne kadar hüm, onlar ve ikinci ayette ke, yani sen, sana isabet ederse, onlara isabet ederse, burada mefuller farklı olsa da bunların aynı manaya geldiğini ispat etmeniz gerekir. Ki ben de burada iki ayette de bütün ümmete, bütün insanlara hitap edildiğini düşünüyorum. Bu önemli değil. Fakat sizin bunu ispat etmeniz gerekir. Çünkü burada mefuller farklı. Çok bariz bir şekilde ayet-i kerimede kastedilen mefuller farklı. Yani şöyle anlatayım. Eğer onlara bir iyilik isabet etse, yani Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlara isabet eden iyilik de kötülük de bendendir. Bu bir. Sana isabet eden iyilik bendendir. Sana isabet eden kötülük sendendir. Bakın, mefuller farklı. Burada nasıl bir çelişki olacak? Dolayısıyla bu birinci soru. İkincisi, ayet-i kerimede "Kul küllün min indillah" ifadesi var. Yani min indillah ifadesi var. İkinci ayet-i kerimede ise feminallah, femin nefsik ifadesi var. Şimdi burada kastedilenlerin aynı olduğunu söylemek için şuradaki indenin bir mana katmadığını, zait olduğunu, yani manayı değiştirmediğini iddia ediyorsunuz demektir ve bunu ispat etmeniz gerekir. Yani min indillah ile minallah ifadesinin aynı manaya geldiğini ispat etmeniz gerekir. Ben ispat edemezsiniz demiyorum. Fakat bunu yapmak zorundasınız. Yani iki metin arasında çelişki var demeniz için, özellikle bu iki ayet-i kerime arasında çelişki var demeniz için, bu birincisi zamirlerin, mefullerin, yani bu oradaki tusibhum ifadesinde hüm meful oluyor. Mefulün bih oluyor. Mefuller farklı olsa da çelişki var demeniz lazım. Ki bu sıkıntı değil. Biz de bunu söylüyoruz. Ama bunu ispat etmeniz lazım öncelikle. İkinci olarak da min indillah ile minallah arasında fark olmadığını ispat etmeniz gerekir. Ki bunu ispat edemezsiniz de demiyorum. Birazdan buna bir itiraz nakil getireceğim. Fakat hani biz bu zorlama bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece yani iki ayeti çeliştiğini iddia etmek veya hadis inkarcıların işte bu iki hadis birbiriyle çelişiyor demelerinin ne kadar sığ olduğunu, bunun böyle olmayacağını, usulünün bu olduğunu
anlatmaya çalışıyorum. Yani bir Japon muhtemelen bu işlerle alakası olmasa bile ya kardeşim burada inde kelimesi var, diğerinde yok. Acaba bu manayı etkiliyor mu diye soracaktır. Ki belki konuyla alakasız ama dil felsefesinde bizim İslam alimlerimiz de şunu söylerler. Aslında hiçbir iki kelime aynı manaya gelmez. Mutlaka aralarında ince küçük de bir fark olsa bir fark vardır. Mesela çok temel bir örnek verilir. Celese ve kaade. Şimdi ikisine de biz oturdu deriz. Celese oturdu, kaade o da oturdu. Ama ikisinin arasında şöyle bir fark vardır. Celese uyuyan bir kimsenin oturması yani uzanmış bir insanın oturmasına celese denir. Kaade ise ayakta olan bir kimsenin oturmasına kullanılır. Dolayısıyla bakın mana farkı var. Şunu da ifade etmek çok önemli. Biz bu mana farklılıklarını metne, meale özür dilerim, meale yansıtamayabiliriz. Yansıtamayız zaten. Bunu ancak tefsirde ifade edebiliriz. Bakın şu ihtimalde var, şu ihtimalde var, şu ihtimalde var. Şeytanın yellenmesiyle alakalı çok böyle soru geldi bir ara. Ya hocam bunu anlat bakalım nasıl oluyor falan diye. Onunla alakalı bir video çekmiştim. Orada da yani bu mana zenginliklerini meale yansıtmanın ne kadar zor olduğunu ki bunu yapamayacağınızı ifade etmiştim. Bu tabii Arapçaya has bir durum da değil. Yani siz İngilizce bir edebi kuvveti olan bir metni Türkçe'ye çevirseniz tam manasıyla çeviremezsiniz. İtalyancadan da olmaz, İspanyolcadan da olmaz, Almancadan da olmaz. Bunlar ancak tefsir ederken şu ihtimalde var, şu ihtimalde var, şu ihtimal var diye anlatmanız mümkün. Yoksa bunu sadece mealde yapamazsınız. Dolayısıyla yani indallah ile min indillah ile minallah arasında bir fark var. Birazdan o nakli yapacağım. Fakat olmasa bile sizin bunu ispat etmeniz gerekecektir. Üçüncü olarak Japon muhtemelen şu itirazı yapacaktır. Bak kardeşim bu iki ayeti kerime peş peşe. Yani bu iki söz peş peşe söylenmiş. Biz yani bir insanın bir sözü söyleyip 10 saniye sonra belki 15 saniye sonra o sözün tam aksi bir şey söylemesini beklemeyiz. Bu normal bir durum değildir. Yani bu sözün sahibi gerçekten zihninde bir problem var demiş oluyorsunuz. Önce her şey Allah'tan diyecek, birazdan diyecek ki hayır kötülükler Allah'tan değil. Yani bu nasıl bir çelişki? Değil mi? Peygamber Efendimizin böyle bir çelişki yapmayacak, böyle bir hata yapmayacağı tarihen sabittir. Yani bugün ateistler, Peygamber Efendimiz'den nefret eden insanlar dahi onun ne kadar zeki bir insan olduğunu kabul ediyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz'in haşa sahtekarlığını bu zekasıyla bağdaşlaştırmaya çalışıyorlar. Çok zekiydi ve insanları kandırdı diyorlar. Çok zeki bir insan böyle bir hata yapabilir mi? Yani bir söz söylüyorsunuz 10 saniye sonra çünkü bu kelamlar peş peşe geliyor ve tam tersini söylüyorsunuz. Yani bu kadar basit bir çelişki adeten yani imkansız olmasa da çok zordur, müteassir bir durumdur. Dolayısıyla buna bir cevap vermeniz gerekir. Yani peygamber nasıl bu kadar basit bir hatayı yaptı? Hani Allah Teala kelamı değil diyorsunuz. O zaman peygamberin kelamı. Peki peygamber böyle bir hatayı nasıl yaptı? Yani tarihin bize anlattığı peygamber, binlerce yıldır devletlerin anayasasını teşkil eden Kur'an, milyarlarca insanın kendisine tabi olduğu bir insan bu kadar basit bir hatayı nasıl yapıyor? Buna cevap vermeniz gerekir. Yani bir cevap hazırlamanız gerekir. Bir cevap vermek zorunda olduğunuzu hissetmeniz gerekir. Bu üçüncü itirazı yapacaktır. Aklı başında bir insan. Şimdi bizim klasik bildiğimiz kütle çekimi, Newton'dan gelen anlayış Einstein'la yıkıldı. Einstein kütle çekiminin olmadığını, uzay zamanın büküldüğünü bize anlattı. Şimdi diyelim ki Einstein'ın böyle konuşmaları yok. Bir kitap yazmış ve bu kitabın Einstein'a ait olup olmadığını biz inceliyoruz. Ve orada gördük ki Einstein, tabii yani soru işareti Einstein mı yazdı bilmiyoruz. Dedi ki kütle çekimi diye bir şey yoktur. Uzay zamanın bükülmesi vardır. Şimdi şunu yapabilir misiniz? Ya Einstein olsaydı böyle bir bariz hakikati bilmiyor olamazdı. Bu cahil bir insan demek ki Einstein değil deseydiniz hata yapmış olacaktınız. Çünkü Einstein bunu söylüyor. Akıllı insan şunu yapar. Ya bu kitap Einstein'a ait mi değil mi ben bunu araştırıyorum. O zaman Einstein'ınmış gibi değerlendirmeliyim. Einstein bunu söylüyor olabilir mi? Ya bizim geleneksel anlayışımızı yıkacak böyle bir iddiada bulunur mu? Yani olabilir. Dolayısıyla yani bu iki metin sahibinin Allah Teala olduğunu biz iddia ediyoruz. Siz de bu iddiayı değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla yani bu kadar sığ bakış açısıyla bu kadar yani Arapça bilmeden, edebiyat zevkine varmadan, edebiyat bilmeden, edebiyat zekasından yoksun bir şekilde değerlendirmeniz gerçekten çok acınası bir hal. Dolayısıyla dördüncü itirazı da muhtemelen bu şekilde olacaktır. Madem bu kelam Allah Teala ait olduğunu inceliyorsunuz, o zaman biraz bakmak lazım yani bu kadar bariz bir çelişki nasıl olacak demeniz gerekir. Buraya kadar yaptığımız akli bir itiraz. Şimdi nakli olarak meseleyi inceleyelim kısa bir şekilde. Evet, Ragıb İsferani'nin rahimahullah'ın tefsirinde şöyle bir ifade var. Bunu okumak istiyorum. İngile eğer şöyle denirse mel farku beyne kavlike haza min indillah ve haza min Allah. Yani senin haza min Allah ile haza min indillah kavlin arasındaki fark nedir?
Hatta gâle fil evveli Allah Teala ilk ayette kul kullu min indillah buyurdu. Ve gâle fissâni ikinci ayette ise femin Allah buyurdu. Yani fark ne ki böyle Allah Teala bu ayrıma gitti. Bile şöyle denebilir. Kad gâle ba'duhum bazıları şöyle dediler. İnne kavlehu hâzâ min indillah e'ammu. Yani min indillah kavli e'amdır. Yani daha umumidir, daha fertleri şamildir. Fe innehu kad yukal çünkü şöyle dendi, şöyle denir. Fi ma kâne bi rızahu ve bi sahatihi ve fi ma yahsulu. Bu ifade yani min indillah ifadesi Allah Teala'nın razı olduğu şeylere söylenir. Razı olmadığı sakadına kullanılır. Bunu bilenler bilirler. Ve fi ma yahsulu ve hasıl olan şeyler için yani her şey için kullanılır. Am bir ifadedir. Fakat emara bihi ve neha anhu Allah Teala emrettiğine de nehyettiğine de indillah ifadesi kullanılır. Ve la yuqalu huve min indillah ama min indillah ifadesi söylenmez illa ma kâne bi rızahu ve bi emrihi. Allah Teala'nın emrettiği ve razı olduğu şeyler için söylenilir. Demek ki kötülük için biz min indillah diyebiliyorken min Allah diyemiyoruz. Bakın böyle bir iddia. Şimdi bu iddia ve bihazen nazar bu nazardan, bu bakış açısından ötürü kâle Ömer, Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. İn esabte feminallah. Eğer başarırsan, isabet edersen bu Allah'tandır. Ve in ehba'te eğer hata edersen femin şeytan, femine şeytan bu şeytandandır. Bakın aynı bakış açısını burada da görüyoruz. Bu bir iddia. Tabii bu iddiayı beğenmiyor olabilirsiniz. O ayrı bir konu. Fakat en azından bu iddiayı naksetmeniz, bunun doğru olmadığını ispat etmeniz gerekir. Çelişki iddianızın tutarlı olabilmesi için. Peki biz bu ayet-i kerimeyi nasıl anlıyoruz? Bu konuda 3 farklı yorum mevcut. Bu yorumları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi genel kabul şu. Allah Teala ilk ayet-i kerimede "Kul kullun min indillah" buyurarak yaratmayı kastediyor. Yani iyiliği de kötülüğü de yaratan Allah Teala'dır. Ehl-i sünnetin itikadı budur. İkinci ayet-i kerimede ise ki biz bu yani tusibhum ve esabeke her ne kadar mefuller onlar ve sen diye gelse de biz burada bütün insanların kastedildiğini düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in üslubunda vardır bu. Belirli kişilere hitap eder Allah Teala ama aslında bütün insanları kasteder. İkinci ayet-i kerimede ise hasene Allah'tandır, kötülük ise sizdendir. Burada şu kast var. Haseneler Allah'tandır. Yani biz bir iyilik yapıyorsak bu Allah Teala'nın tevfikiyledir. Allah Teala'nın bize verdiği akılla, kudretle, iradeyle Allah Teala'nın bize lütfetmesiyledir. Bizim Allah Teala üzerinde herhangi bir hakkımız söz konusu değildir. Çünkü zaten her şeyi o vermiştir. Ama kötülük böyle değildir. Kötülüğü biz kendimiz irade ederiz ve Allah Teala bizi o kötülüğe sevk etmez. Allah Teala adeta bize para verdi. Biz o parayla bir iyilik yapsak, şimdi o iyilik Allah Teala'ya yazılır. O parayı bize verene yazılır. Ama al bu parayla bir iyilik yap denilse ve biz o parayla kötülük yapsak, bu kötülük o parayı verene yazılmaz. Böyle anlayabiliriz. Dolayısıyla kötülükler bizdendir. Bizden kaynaklıdır. Bizim yüzümüzdendir. Bu şekilde anlayabiliriz. Ki Hazreti Ayşe validemizden de bu konuda bir hadis-i şerif var. Müslümanın başına gelen her türlü kötülük günahındandır. Az olsun çok olsun mutlaka kendi günahındandır ifadesini kullanıyor. Yine burada şunu da anlamak lazım. Bizim Allah Teala katında bir hakkımız yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse hak ederek cennete girmeyecek buyuruyor. Hatta kendisine ya Resulallah siz de mi denince Efendimiz evet ben Allah'ın rahmetiyle ancak cennete girerim buyuruyor. Dolayısıyla yani bu ayet-i kerimede anlatılmak istenen bu. Ben yaptım diyebileceğimiz ve Allah Teala ya Rabbi ben yaptım bak hak ettim diyeceğimiz hiçbir şey yok. Hepsi Allah'tan. Ama kötülüklerin tamamı da müsebbibi biziz. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman yine hiçbir çelişki olmayacağı çok açık. İkinci yorumlama şu şekilde. Kurtubi Rahimullah tefsirinde ki bu birçok tefsirde var fakat ben uzamasın diye sadece buradan göstereceğim. Ve gîleden alıyorum. Fil kelami kelamda hazfun bir hazif vardır. Yani bir sözü hasfedildi, kaldırıldı. Takdiruhu bu takdiri şöyledir. Yegûlûne yani diyorlar şeklinde bir takdir var. Bu hasfedildi. Ve aleyhi yekunul kelamu muttasilen. O zaman kelam muttasıl olacak. Yani bu iki ayet-i kerime arasında bir fasıl olmayacak. Peş peşe olmuş olacak. Vel ma'na o zaman mana şöyle olacak. فَمَا لِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا. Yani bu birinci ayet-i kerimenin sonu. Yani bu kavme ne oluyor ki hiçbir şey anlamıyorlar. Hatta yagulu anlamadıkları gibi şöyle de söylüyorlar. Ma asabeke bin hasenetin fe minallah. Yani sana isabet eden bir iyilik Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana isabet eden kötülük ise sendendir. Yani dolayısıyla bu kavmin sahibi aslında yukarıdaki sözün sahipleri. Yani o dedi hani Allah Teala buyurdu ya tusibhum onlar yagulu yani şöyle diyorlar. İşte o diyenler bunu da söylüyorlar. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Allah Teala'nın onların kavlinden bir ihbar olmuş oluyor. Tabii burada şöyle bir parantez açmak zorunda hissediyorum kendimi. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Allah Teala'nın kelamıdır. Ama biz burada şeytanın, Firavun'un bazı sözlerini görüyoruz. Bunlar Allah Teala'nın kelamı değil, acaba onların mı kelamı diye bir soru akla gelebilir.
bunu şöyle anlamak lazım. Allah Teala onların kelamını bize haber veriyor ve kendi kavliyle, kendi kelamı nefsisi ve onun lafızlara dökülmüş haliyle Kur'an'la bize bunu haber veriyor. Benim arkadaşım dedi ki Veysel sen kötüsün. Şimdi Veysel sen kötüsün cümlesi kimin cümlesi? Arkadaşımın cümlesi ama az önce bu cümleyi ben kurdum. Dolayısıyla bu kavil benim kavlim. Kelimelerini ben seçtim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Firavundan, şeytandan bazı nakiller yapar. Bunların tamamı Allah Teala'nın kelamıdır. Parantezi kapatmış olduk. Evet, dolayısıyla ayet-i kerime yani onların kavli devam ediyor. Onlara ne oluyor ki hiçbir şey anlamıyorlar. Ve yegûlüne şöyle diyorlar. Ma asâbeke min hasenetin feminallah. Yani sana bir isabet eden her şey Allah'tandır. Ve ma asâbeke min seyyiyetin femin nefsik. Kötülük ise nefsindendir. Yani yukarıdaki iddiaların aynısını sürdürüyorlar. Yani ne demişlerdi? Yegûlü hâzihi min indillah. Yani bir iyilik isabet etse Allah'tandır. Ve in tusibhu seyyiyetun yegûlü hâzihi min indik. Ama bir kötülük isabet etse o sendendir derler. Aynı tavrı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu ikinci bir yorum olmuş oluyor. Bir yorum da yine Kurtubi Rahimullah şöyle ifade ediyor. Onu da okuyayım. Ve şöyle de dendi. İnne elifes istifham. İstifham elimi yani istifham elifi yani soru elifi muzmeratün gizlenmiştir. Yani o da hasfedilmiştir diyebiliriz. Vel ma'na o zaman mana şöyle olur. Efe min nefsik. Yani senden midir? Yani ma asabaka min hasenetin fe min Allah ve ma asabaka min seyyiyetin efe min nefsik. Yani haseneler Allah'tan da kötülük senden mi? Dolayısıyla o da senden değil. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Tabii az önce de bir takdir yapılıyor dedim. Şimdi takdir yapılıyor, hasfedilmiş deyince kıvırıyorsunuz. Ayeti zorlama manalar veriyorsunuz deniyor. Buna şöyle kısaca yani herkesin anlayabileceği şekilde Türkçeden örnekler vermek istiyorum. Şimdi ben desem ki Ahmet ne anladınız bundan? Yani Ahmet peki bunu niye anlamadınız? Yani ben Ahmet derken ne kastettiğimi neden anlamadınız? Çünkü takdir edeceğiniz bir şey yok. Ne takdir edeceğinizi bilmiyorsunuz. Takdir edeceğiniz sözcüğe dair bir karine yok. Ama en sevdiğin arkadaşın kim diye bir soru sorulsa ve ben desem ki Ahmet, o zaman burada takdirin en sevdiğim arkadaşım Ahmet olduğunu anlarsınız. Dolayısıyla ne demek istiyorsun Ahmet demezsiniz. Veya 21 ne anladınız? Yani 35 ne anladınız? Hiçbir şey anlamadınız. Ama kaç yaşındasın sorusuna 35 cevabını versem dersiniz ki ha adamın yaşı 35'miş. Niye? Orada bir takdir yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz güncel hayatta birçok şeyi hasfederek konuşuyoruz zaten. Hatta bu hasfin Kur'an-ı Kerim'de olduğuna dair bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Araf suresinde 73. ayet-i kerimede Estağfirullah ve ila semud ehahum saliha buyuruyor Allah Teala. Şimdi ve ila semude Semud kavmine de ehahum kardeşlerini salihi yani Semud kavmine kardeşleri Salih'i ne diyeceğiz şimdi buraya? Şimdi biraz teknik kaçabilir ama buraya anlaşılsın diye söylüyorum. İla Semud. Şimdi ila harfi cer, Semud mecrur. Car mecrurun bir şeye müteallık olması gerekiyor. Bu müteallık ya fiil olur ya şibih fiil olur. Peki burada bir fiil de yok, şibih fiil de yok. O zaman buraya bir takdir zorunlu. Peki ne takdir edeceğiz? Nebil suresi 45. ayet-i kerimede bakalım. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا buyruluyor. Demek ki takdir edeceğimiz fiil ersalna'ymış. O zaman biz Araf suresini nasıl anlayacağız? Neml suresinden anladığımız ve ersalna ila semud ahahum saliha diye anlayacağız. Yani biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Gönderdik kelimesini biz takdir ettik. Manaya uygun bir şekilde. Çünkü bunun benzeri bir ayet-i kerime vardı. Oradan anlaşıldı. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede de takdir vardır. Türkçede de bu takdir vardır. İngilizce'de de vardır. Her dilde bu takdir vardır. Yine şunu söylemek istiyorum. Yani soru hemzesinin hasfedilmesi ya bu nasıl oluyor diye düşünülebilir. Bu da yine Türkçede kullandığımız bir şey. Mesela bir arkadaşımız geldi. Dedi ki benim cüzdanımı sen mi aldın? Biz de dedik ki senin cüzdanını ben aldım. Yani ya da şöyle senin cüzdanını ben aldım. Yani ben mi aldığımı kastediyoruz değil mi? Ama orada mi'yi hasfediyoruz. Yani bir taaccüp ifadesi katmış oluyoruz. Bunu ben yaptım. Yani bunu ben mi yaptım? Bunu benim yaptığımı mı düşünüyorsun demiş oluyoruz. Arapçada da var bu. Birçok ayet-i kerimede hemzenin soru hemzesinin hasfedildiğini biliyoruz. Yani Türkçede de var bunun örneği dediğim gibi. Ben mi yaptım demeyiz de ben yaptım. Yani benim yaptığımı mı? Ben yaptım yani benim yaptığımı mı düşünüyorsun şeklinde bir taaccüp bildiririz. Dolayısıyla soru edatının hasfedildiği Türkçede de var. Kur'an-ı Kerim'de de örneği var. Evet son olarak kıymetli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim dediğim gibi Allah Teala'nın kelamı. Bu kelam bu kadar basit bir şekilde, sığ bir şekilde anlaşılması mümkün değil. Meale bakarak buradan bir çelişki bulup o çelişki üzerinden bir de dinden çıkmak yani son derece garip bir şey, yanlış bir şey. Yani gerçekten burada çelişki var, Kur'an'da çelişki var diyen insanları
ben samimi olmadıklarını düşünüyorum. Yani ya bu insanlar gerçekten, hakaret olarak söylemiyorum, gerçekten bağışlayın, zekâ problemleri var, anlayamıyorlar gerçekten ya da inanılmaz derecede cahiller ya da bu insanlar gerçekten, zekiler, cahil de değiller fakat kasten bunu yapıyorlar. Ki, çoğu insanın bunun üzerinden para kazandığını biliyoruz. Yani din tüccarlığı yapıyorlar. Dini eleştirerek para kazanıyorlar. Ben bu insanlara bir şey diyemiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Fakat bu insanlara bakıp dinden çıkan Müslüman gençlerini görünce yani gerçekten hayret ediyorum. Ya bu insanlara bakıp dinden çıkanlara yani yazıklar olsun ya. Bu akıl alır bir şey değil. Yani Allah Teala'nın kelamı bu kadar ucuz sebeplerden, nasıl şüpheye düşülebilir? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Allah Teala imanımızı, sabit kılsın. Estaizu billah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ya Rabbi imanımızı sabit kıl. Velhamdülillahi Rabbil alemin.